Hiçbir şey eskisi gibi değil. Her şeyin fiyatı o kadar fazla arttı ki maliyetler de o kadar arttı. Ancak gelirler giderler kadar artmadı. Her şeyin fiyatı gerçekten inanılmaz boyutta. Eskiden lüks tüketim, ulaşım daha kolaydı. İnsanlar en pahalı düğün salonlarını tutuyorlardı, yemekli düğünler verebiliyordu. 2024'te evlenmenin maliyeti belirlenmiş. En temel ihtiyaçları için minimum fiyatlar: düğün 30.000 TL, yemekli düğün 150.000 TL, mobilya 150.000 TL, beyaz eşya 74.000 TL, züccaciye ise tam 45.000 TL. Toplam 419.000 TL. Geçen sene bu 419.000 TL olan evlenme maliyeti yaklaşık yapılan araştırmalara göre 90.000-100.000 lira bandındaydı. Benim kendi fikrime göre de yaklaşık 150.000 lira bandındaydı. Şimdi ne oldu da her şey bu kadar pahalandı ve fiyatlar arttı? Kaldı ki bu rakamın içerisinde gram altın yok, diğer çeyiz eşyaları yok. Bunlar olmamasına rağmen minimal olarak rakam 419.000 TL olarak hesaplanmış. Altın ve benzeri diğer giderleri de hesapladığımızda bu rakam neredeyse 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Bu pahalılığın ekonomik boyutlarına gelecek olursak, öncelikle ülkede bildiğiniz üzere ciddi anlamda enflasyon oldu. ENAK Haziran 2024 yıllık tüfeği, ENAK Haziran 2024 yıllık tüfeği %113 olarak açıkladı. Haziran ayında da %4.27 enflasyon oldu dedi. TÜİK ise tüketici fiyat endeksi yani tüfeği %71.60 olarak açıkladı ve 1.64 olarak da aylık enflasyon var dedi. Ancak maaş zamları yeterli oranda artmadı. Bu da ne demek oluyor? Alım gücü biraz daha düştüğü anlamına geliyor. Artık eski zenginlik olmadığına göre tasarruf etme zamanı da geldi. Nasıl o dönemlerde artan paranın zenginliği, sefası sürüldüyse ülke olarak şimdi de o zaman yapılan giderleri finanse etmek için tasarruf yapma zamanı. Bu tasarruf sadece devlet eliyle yapılacak bir tasarruf değil aslında. Biz bu tasarrufu her alanda yapmak zorundayız. Lüks tüketim yaptığımız gibi aslında lüks olmadığını düşündüğümüz ve kültürümüzde adeta zorunlu hale gelmiş pahalı düğün salonları ve yemekli düğünler ve yurt dışı tatilleri gibi pahalı kalemlerden artık vazgeçmemiz gerekiyor. Neden vazgeçmek gerekiyor? Çünkü bir genç üniversiteyi bitirdiği zaman ortalama 22-23 yaşlarında oluyor. Evlenme zamanı ise ortalama Türk uyruklu ve Türk vatandaşıysanız 24-25 yaşlarında oluyor. 24-25 yaşlarında üniversiteyi yeni bitirmiş bir gencin herhangi bir birikimi olma ihtimali gerçekten çok zayıf. Anne ve babadan bir zenginliğe sahip değilse bu genç evlenme süreçlerinde hayatın en zor zamanlarını geçiriyor. 24-25 yaşlarında evlenen genç hayatını bu yaşlarda düzene sokmak zorunda olduğu için oturacağı evi ayarlaması gerekiyor ve evlenmek için hazırlıklarını yapması gerekiyor. Aynı zamanda bu hazırlıklarını yaparken kendi işiyle de ilgilenmesi gerekiyor. İş yoksa iş bulması gerekiyor. Bulduysa da o işini etkilemeden düğün hazırlıklarını kendisi yapmak zorunda kalıyor. Gerçekten mutluluk veren dönemler olsa da zor dönemler yaşıyor. Böyle bir gencin ortalama 20-25 bin lira maaşla çalıştığını düşündüğümüzde Türkiye şartlarında işi gerçekten çok zor. Maalesef ki Türkiye şartları bu şekilde. Ev kiralaması, evin depozitosu, 2 kira peşini derken bile 2 maaş oradan gidiyor. Geri kalan ise bu gencin kendisinin yaşaması için ve ihtiyaçlarını alabilmesi için yetmiyor. Bir de evleneceği eşi çalışmıyorsa maliyetlerini düşürmeli ki rahat bir şekilde stres yaşamadan geçinebilsin. Ortalama maaş alan bir genç tam evlenme arifesinde 400-500 bin liralık minimum bir masrafı kesinlikle kaldıramaz. Bankadan bir para çektiğinizde bu çektiğiniz paranın size maliyeti yaklaşık %90'dır. Bu rakam ortalama bir rakamdır. Bazı bankalarda %95, bazılarında %100'e kadar çıkmaktadır. Şimdi bir hesaplama yapacağız. Hiç parası olmayan genç var ve eşi var. Bu ikisi beraber 500 bin TL bir kredi çektiğinde nelerle karşılaşacak bunu hesaplayacağız. Yaptığım sorgulamayı ekrana yansıtıyorum. Şimdi kredi tutarı 500 bin lira, faiz oranı 4,29, toplam faiz 199.159 lira 25 kuruş, aylık taksit ise 58.263 lira 27 kuruş. Toplam ödeme
702.034 lira 24 kuruş. Yıllık maliyet oranı ise %94.07. Tahsis ücreti 2.875 lira. Şimdi yaklaşık 500 bin lira bir kredi çektiğiniz zaman sizin ödeyeceğiniz para 12 ay içerisinde 700 bin liradır. Ayda 25 bin lira kazanan bir bireyin bu krediyi finanse etme ihtimali yoktur. 58 bin TL ödemesi vardır. Çünkü 24 aya bile bölseniz yine kazandığı parayı geçecektir. Bu rakamlara hayata yeni başlayan bir gencin evlenmesi mümkün değildir. Hatta mantıklı da değildir. Bu durumda gençlerin iki tane seçeneği var. Ya bu genç gelirini arttırmak zorunda ya da giderini azaltmak zorunda. Ailesi zengin olanlar için ciddi bir problem açıkçası yok. Zaten onlar enflasyonun da etkisiyle ciddi anlamda zenginleştiler. Ama bizim asıl ele aldığımız konu ailesi orta sınıf ve orta sınıf altı gelir sahibi olanlar. Benim videolarımı ekonomiyle ve finansal okuryazarlıkla alakalı olduğu için daha çok erkekler izliyor. Ama erkeklerden ricam bu videoyu evlenecekleri ya da nişanlı oldukları hanımlara izletmeniz. Çünkü ben bu videoda hanımların taleplerini azaltmasının ne kadar mantıklı ve gerekli olduğunu anlatacağım. Neticede yuvayı dişi kuş yapar. Şimdi evliliğin bu kadar maliyetli olduğu bir dönemde pahalı lüks düğün salonları tutup o düğün salonlarını 2 saatliğine kiralayıp yüz binlerce liralar para harcayarak bazen de yemekli düğünler vererek ciddi bir para harcama yarışı içerisine giriliyor. Bunu gözlemliyorum. Yeni evlenen hanımlar muhtemel kocalarına baskı yaparak pahalı düğün talep etmesi ya da kocasının kaldıramayacağı miktarda altın talep etmesi ve ev eşyalarının en lükslerinden olması ve yurt dışı tatil balayı gibi kalemleri minimale indirmesi gerekiyor. Artık yeni koşullara ayak uydurma vakti geldi. Eğer hanımlar bunu yapmazsa ne olur? Mutlu olmak için evlendiğiniz ve bir yuva kurduğunuzda bu gereksiz harcama kalemleri sizin için maddi bir külfet olur. Dolayısıyla maddi sıkıntı yaşamanıza sebep olur. Instagram'da sahte mutluluğunuzu insanlara göstermek için 100 bin liralık bir Bodrum tatili yapmanıza gerek yok. İnsanlar sizi Instagram'da öyle görmesinler ama 100 bin liranız cebinizde kalsın. Kaldı ki Instagram'da öyle yüzleri gülen insanların aslında çok mutlu olmadığını hepimiz biliyoruz. İnsanlara şov yapmak için kendimize sıkıntıya sokmamak gerekiyor. Tamam, kabul ediyorum. Her kadının hayalidir lüks bir ortamda evlenmek. İnsanları güzel ortamda ağırlamak, misafir etmek ve güzel tatiller yapmak. Ama bir haftalık, 10 günlük hayalinizi gerçekleştirmek için önünüzdeki 2 seneden vazgeçiyorsunuz. Bu inanılmaz mantıksız bir yatırım. Sen bir hafta, 10 gün mutlu olmak için bir sonraki 2 sene borç ödüyorsun. Ve o borcu ödediğin sürede elde ettiğin mutsuzluk o bir hafta 10 günkü mutluluğunuzda emin olun bin basar. Borç külfetiyle istediğinizi alamamak, istediğinizi yapamamak, istediğin yere gidememek tarafların arasındaki muhabbeti azaltır ve kavgalara neden olur. 500 bin liraya evlendikten sonra, borcu ödeyemedikten sonra bu durum sizi strese sokar ve ev içi problemler yaşarsınız. 1-2 sene sonra boşanmak için avukat ararsınız. Gereksiz yere yapılan düğün masrafları, altın masrafları kocanızı strese sokar. Kocanız strese girerse ne olur? Size kötü davranır, iyi davranmaz. Borç içinde olan bir insanın kafası sadece borcundadır. Ben bu borcu nasıl ödeyebilirim, nasıl çevirebilirim, ne yapmam gerekiyor? Borç içinde olmak aynı zamanda bir motivasyondur. Yeni iş alanlarına yönelmeliyim, yeni paralar kazanmalıyım. Bu güzel bir motivasyondur aslında ama aynı zamanda borç içinde olmak bir stres kaynağıdır. Bu strese eğer yatırım için giriyorsanız borç içinde olmak mantıklıdır. Yani gidip altın alıyorsanız, doğru yerlerde yatırım yapıyorsanız, hisse senedi alıyorsanız, yine yurt dışı hisse senetleri alıyorsanız borç içerisine girmek mantıklı olabilir. Ama gidip de turizm acentelerine yüz binlerce lira para vermek, düğün salon sahiplerine 3 saat için 200 bin lira para saymak hiç mantıklı değil ve yaşayacağınız stresi kesinlikle değmez. İnsanlara şov yapacağım diye kendinizi strese sokmayın. Sizin düğününüzü siz hatırlarsınız, 10 sene hatırlarsınız, 20 sene hatırlarsınız. Çok güzel bir düğün oldu dersiniz. Güzel bir anı olur ama gelen misafirler sizin düğününüzü 3-4 sene sonra unutur. İnsanlardan 3-5 hoş söz duymak için kendinizi ciddi borç altına sokmayın.
Sonuçta ihtiyacınız olduğunda o yakınlarınızdan borç para istediğinizde kimse sizin borcunuza ortak olmaz. Kimse sizinle beraber o borcu ödemek için yanınızda kalmaz. O kadar lüks düğün yapmasaydın be kardeşim derler. İnsanlar mutlu olmak için evlenir. Borçla evlenmeyin. Evlendikten sonra kendinizi kanser etmeyin. Belki paranız vardır. Erkek ya da kadın evlenmeden önce köşeye belki 500 bin lira atmıştır. Tamam senin paran var ama bu parayı düğüne harcayıp bir anda sıfırlanmak ne kadar mantıklı? Sen düğün masraflarını, mobilyanı, beyaz eşyanı aldığında 200 bin liraya mal edebiliyorsan ne mutlu sana. Geri kalan parayla da gelecekte daha huzurlu ve mutlu olmak için güzel yatırımlar yapabilirsin. Gidip 200 bin liraya koltuk takımı alacağınıza 80 bin liralık koltuk takımı alın. Bence evinize televizyon almayın. Sadece YouTube'dan benim videolarımı izleyin. Şakası bir yana, televizyon alacaksanız da gidip 124 ekran HD televizyon almayın. Alın 82 ekran televizyon. 5000 liraya zaten o televizyonu size katacağı en büyük şey muhtemelen Survivor izlemek olacaktır. Ne gerek var pahalısına? Zaten yakın çağda bence televizyon izlenmeyecek. Tamam beyaz eşyalarınızı alın. 70 bin liraya beyaz eşyanızı alın. Güzel bir nikahla, güzel bir şekilde evlenin. Düşük maliyetlerle güzel de bir balayına gidersiniz. Evlenmenizi ve eşyalarınızı toplamda 200 bin liraya, 250 bin liraya mal ederseniz ne mutlu size. Ben 2017 yılında evlendiğimde tüm eşyalarımı yaklaşık 20 bin liraya mal etmiştim. Ama uygun fiyatlı ürünler almıştım. Hala mobilya takımımı evimde kullanıyorum. Eşyalar zaten her zaman eskir. Her eşyanın da bir ömrü vardır. İleride ekonominizi düzelttiğinizde bozulan eşyalarınızı rahat rahat değiştirirsiniz. Ama ilk başta evlenirken kendinizi sıkıntıya sokmayın. Borçla evlenmeyin. Size dayatılan toplumsal, kültürsel dayatmalara gelmeyin. Maddi gücünüz kadar harcayarak evlenin. Karşı aile şunu istiyor, karşı aile bunu istiyor gibi dayatmalara gelmeyin. Hanımınızı da ikna ederek karşı gelin bu duruma. Kimse sizin borcunuza ortak değil. Sizin borcunuzu sadece siz ödeyeceksiniz. Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bu konu çok önemliydi. Yani çok karşıma çıkıyordu ve bu konu hakkında da konuşmak istedim açıkçası. Ve yatırımın en önemli bence başlangıç noktası da evlilik. Çünkü her şeyin başlangıcı evlilik. Evlilikten sonra insanlar yatırım yapmaya başlar. Gömleğin düğmesini yanlış iliklerseniz tüm düğmeler yanlış iliklenir. Ve tekrar ilikleri çözmeniz gerekir. Bu yüzden elinizde toplu bir para varken bu parayı en baştan yanlış ürünlere yatırmazsanız, doğru yerlere yatırırsanız o paralar size bileşik getiri sunar ve sizi ileride daha mutlu bir evliliğe iter. Evliliğinizde de daha huzurlu ve mutlu olursunuz. Aksi takdirde borç içerisinde, stres içerisinde yaşar durursunuz. Lütfen dediklerimi dikkate alın. Daha minimal evlilikler yapın. Bu arada bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü video beğenildikçe video üzerinde etkileşim artar. Bundan dolayı daha geniş kitlelere ulaşabilirim ve belki de bir israf silsilesine sayenizde engel olabilirim. Sormak istediğiniz soruları videoma yorum olarak yazabilirsiniz. Tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.